Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece suyla yaptığım glutensiz çıtır çıtır bir tava böreği, peynirli bir tava böreği yaptım. Artık ben konuşmuyorum. Buyurun, size çıtırlığıyla böreğimi baş başa bırakıyorum. Tarifime geçecek olursak, 1 su bardağı suyum var. İçme suyu ekledim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzumu iyice karıştırıyorum suda eriyene kadar. Ardından üzerine 1 su bardağı gluten suyunu ilave ediyorum. Ve bunu da yine kaşıkla iyice karıştırıyorum tamamen. Hamurla birbirine geçene kadar. Karıştırdıkça zaten koyulaşacaktır. Biliyoruz artık gluten sunlarımız böyle. İlk başta cıvık gibi görünür. Sonra karıştırdıkça da koyulaşır. Ardından yarım su bardağı gluten suyunu daha ekledim. Yani toplamda 1,5 su bardağı gluten suyuna karıştırıyorum. Eli yapışan bir hamur ile elde edeceğiz ama pürüzsüz bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi hamurumun şekli, kıvamı bu şekilde olacak. Geri kalan yarım su bardağı gluten sunumu da tezgahıma ekliyorum. Üzerine de hamurumu ekledim. Üzerine unumu ilave ede o tamamen unu yedireceğiz. Bakın şu anda çok cıvık bir hamur. Bir yarım su bardağı daha gluten suyunu ekledim. Yani toplamda 2,5 su bardağı gluten suyunu eklemiş olduk. Hamurumuzu yoğururken 2,5 su bardağı gluten suyunu ilave etmiş olduk. Hamurumuzu iyice unu yedirene kadar, tezgahtaki unu yedirene kadar yoğuracağız. Yoğurduktan sonra ben bir 10 dakika dinlendiririm üstü kapalı bir şekilde. Bakın hamurumuzun kıvamı çok güzel. Şimdi bunu 3 tane yumak yapacağım. Bunu artırabilirsiniz, hamuru ya da azaltabilirsiniz. Sadece hamurun kıvamına dikkat ederek bunu yapın. Yine yumakları alınca da yumakları da yine elimde yoğuruyorum. Yumuşaklığını koruması için, sertleşmemesi için. Bardakta kalan yarım su bardağı glutensiz unla da hamurumu yufkalarımı açarken kullanacağım. Burada hiç elinizi korkak alıştırmayın. İyice altını üstünü unlayarak yufkalarınızı açın. Yapışmaması için. Tava böreğinde tavaya koyarken yapışmaması için. Çünkü içerisine de börek harcı ilave edeceğimiz için. Yufkalarım artık hazır. Böreğimin iç harcına geçiyorum. Bu hepimizin bildiği bir iç harç. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, aynı çay bardağıyla sıvı yağ ekledim. Bu harç biraz fazla oldu. Ben yarısını ayırdım. Siz daha azını ilave edebilirsiniz. İyice karıştırdım hepsini. Teflon tavamın altını yağladım her tarafını. Açtığım yufkalarımı altına seriyorum. İlk yufkamı altına seriyorum. Bakın benimkiler de yırtıldı. Yırtılsın hiç önemli değil. Parça parça o altını tamamen, tavanın altını tamamen yufkayla kaplayacağız. Glutensiz hamurlar, yufkalar sabır işi. Yırtılmaları da hiç önemli değil. Artık alıştık biz bunlara. Tavamın altını tamamen yufkayla kapladıktan sonra iç harcımdan bolca her tarafına değecek şekilde serpiyorum ve kaşımın arkasıyla her tarafına yediriyorum, sürüyorum. Ardından ikinci yufkamı ise büyük olduğu için önce ortadan koparıyorum. Büyük açtım çünkü. 3 yufkayla yaptığım için 1,5 altına 1,5 da üstüne koyacağım. Kopardığım yufkanın yarısını, ikinci yufkamın yarısını yine ortasına koyuyorum. Buraları kesmedim. Siz de görün. Yani ben de yaparken kolay olmuyor. Ben de aynı şekilde yırtıyorum, koparıyorum. Her tarafına güzelce diziyorum. İkinci yufkamı da yaptıktan sonra üzerine ben peynir ilave ettim. Peynirimi de serptikten sonra üzerine tekrardan hazırladığım börek harcından ilave ediyoruz. Üzerine diğer ikinci yufkamın yarım kalanını da yarısını üzerine ilave ediyorum. Onu da yine parça parça her tarafını kapatıyorum. Üçüncü yufkamı da ilave edip tamamen böreğin her tarafını kapatmaya çalışıyorum. Aslında bildiğimiz normal
yufka ile de yaptığımız gibi tava böreği her tarafını kapatıyorum. Bak burada fazla kalanı da alt tarafına tavanına veriyorum. İç harcımdan üstüne de serpip güzelce her tarafına yine kaşığımın arkasıyla yediriyorum. Şimdi artık orta ayarda ocağımızı açıp pişirmeye bırakabiliriz. İyice spatula ile de yedirdim her tarafına. Kapağımı kapatıyorum. Ocağımızın altını orta ayarda açıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Bakın ilk pişti, nasıl kabardı. Çok güzel oldu. Şimdi bunu bir spatula yardımıyla kaldıracağım. Oo, çok güzel peynirler de erimiş. Bakın oradan yapıştırmış. Güzelce kalktı. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp tavamla ters çeviriyorum. Bakın çıtır çıtır çok güzel kızarmış. Diğer tarafında pişmesini bekliyorum. Diğer tarafı da piştikten sonra böreğimiz hazır. Umarım sizler de yaparsınız ve beğenirsiniz. Yaptıktan sonra benimle de paylaşmayı unutmayın. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Kanalıma abone olup ve orada zil sesini açarsanız paylaştığım videoları ilk siz görürsünüz ve yapma şansınız olur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.